Yurt dışında oynuyorum. Burada bana herkes sahip çıkıyor. Yani bir evladı gibi görüyorlar. Kendi ülkeme geldiğim zaman dışlanmış gibi hissediyorum bazen kendimi. Çünkü ne bileyim böyle bazen işte okuduğumda, gördüğümde, yorumlarda falan işte böyle acıyor yani. Almanya'yı seçmezsen kupa kazanamazsın diyenlere kulak asmadı. Her davet edildiğinde ay yıldızı göğsünde taşıdı. Yine de hep onu eleştiren birileri vardı. Hakan Çalhanoğlu tüm dünyanın saygısını tırnaklarıyla kazıyarak kazandı. Her yerde ilk kural saygı. Çok zor değil buralarda. Güller açarken betonlarda. Baksan da, ateş olup yaksan da, akarsın bakarsın sen ancak düştüğün yerleri yakarsın. Ben gelirim ezelden, can kardeşim ezelden tararım. Senin haberin yok belki ama ben kardeş için cehenneme girer ararım. Saygı, sevgi, anlayış ilk önce gelir bize en başta önden. Ben sözümden dönmem ama istiyorsan dönsen dönersin. Biz güneş ateş gibi yanarken sen mum gibi sönersin. Ateş buzu, kilayla ezel alem yaparsa sen eğlenirsin kuzu kuzu. Biz yaparız bayramda, biz içeriz ayranda. Her yola varız takılırız ama ayrılırız insan ayırıp kayransa. Çünkü bu parçalar gönülden, yaşam arası ölümle düzelir. Melek gibi de davransa sonuçta o insan hatası olur her güzelin. Ayılamazsın aymaktan, bayılmaktan, baymaktan. Bir kere tadına gelirsen mest olursun, hep istersin kaymaktan. Bu ne güzel gümbüller böyle, aşağı doğru sarkıyor sümbüller. Kurşun geçmez elekten lan, sen hiç çamar yedin mi felekten? Sokak, Straße, Street, her yerde ilk kural saygı. Çok zor değil buralarda. Güller açarken betonlarda. Bayburt Konursu köyünden Hüseyin ve Naime Çalhanoğlu çifti Almanya'ya yerleşip Mannheim'da yaşamaya başladı. Hüseyin Bey bir ilaç fabrikasında, Naime Hanım da hastanede çalışıyordu. 8 Şubat 1994'te çocukları Hakan'ı kucaklarına aldılar. Onu Almanya'da Türk gelenek görenekleriyle sarıp sarmaladılar. Baba Hüseyin Çalhanoğlu Türkiye'de amatör düzeyde futbol oynamış, evlenince devam etmemişti. Oğullarını bu yolda destekledi. Hakan 4 yaşında futbolla tanıştı, 9 yaşında babası ve arkadaşlarının kurduğu Turanspor Mannheim'dan Waldhof Mannheim'a transfer oldu. Buradan da dünya futbolunun Hakan'ı tanıyacağı Karlsruhe'nin yolunu tuttu. Hakan Karlsruhe'de oynarken 2 yıl yatılı okulda kaldı. Pirlo'yu örnek alıyor, Juninho'nun frikiklerine çalışıyordu. Eski futbolcu hocası Stefan Gross'tan duran top üzerine tavsiyeler aldı. 16 yaşındayken Türk takımlarının dikkatini çekmişti. Hatta Trabzonspor'la bir anlaşmaya varıp ön mukavele imzaladı. Sonra Karlsruhe'ye sözleşme uzatmayı teklif edince takımında kaldı. 18 yaşına girdi. 2011-12 devre arasında A takıma katıldı. Bundesliga 2'de oynayan takımda bir daha formayı çıkarmadı. Yarım devrelik sezonda 14 maçta 3 asist yaptı. Ama takım ligde tutunamadı. Genç olduğu için duran topları da Hakan'a vermiyorlardı o dönem. Hamburg 2,5 milyon liraya bonservisini alıp tekrar Karlsruhe'ye kiraladı. Kendisini Bayburt Belediyespor'a davet ettim ama Belediyespor onu kaldıramaz da diye de düşünüyorum. O varsın Karlsruhe'de oynasın. A milli takımında oynarken ben derim ki ben bizim Hakan'dan forma almıştım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Hakan'cığım. Her şerde bir hayır vardır. Hakan Almanya 3. Ligi'nde ligin açık ara en iyi oyuncusu olarak parladı. Ligde 36 maçta 17 gol, 12 asistle takımı şampiyon yapıp Karlsruhe'yi tekrar 2. lige çıkardı. Almanya Kupası'nda Hamburg ve Duisburg maçlarında asist yaptı. Yılın futbolcusu seçilmiş şekilde doğrudan ilk 11 olarak Hamburg'a, Bundesliga'ya geçiş yaptı. Hamburg'da özellikle Tolga Arslan, onun takıma ve Bundesliga'ya adaptasyonunda büyük rol oynadı. 9 numaralı Hakan da kimi zaman en ileri uçta, kimi zaman kanatta, kimi zaman da 10 numarada 38 maçta oynadı. Hakan'ın o yıllardan devam eden bir özelliği var. Bizzat kendi cümlesi bu. Her antrenmandan sonra takımdaki kalecilerin yanına gidip ekstra idman için müsait olan kişiyi soruyor. Ve her idmandan sonra 1 saat şut, frikik çalışıyor. Bu ekstra idmanların sonucunu Hamburg'da görmesi uzun sürmedi. Gördüğü frikikten sezon boyu 11 gol attı, 5 asist yaptı. Ama attıkları arasında biri var ki
futbol tarihine geçen bir gol. Dortmund kalesine orta saha yayının yanı başından barajı bile olmayan uzaklıktan Klopp'un hayran bakışları arasında bir füze yolladı. Hakan Çalhanoğlu topun gerisinde. Hakan doğrudan kaleye Hakan! Hakan Çalhanoğlu! Hakan olağanüstü gol! Hakan Çalhanoğlu! 90+1. dakika! Hakan Çalhanoğlu! Jürgen Klopp'u da şaşırttı Hakan! Yaklaşık 50 metreden olağanüstü gol! Mükemmel gol! Müthiş gol Hakan! Milyonlarca kişinin izlediği gol, Hakan'ı tüm dünyanın konuştuğu bir yıldız adayı yaptı. Yeni Mesut Özil haberleri peş peşe yapılıyor, adı bir gün Chelsea, bir gün Arsenal, bir gün Liverpool, bir gün Galatasaray'la anılıyordu. Size geleceğin Mesut Özil'i diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz de konuşmak istersiniz? Almanya'da herkes beni onunla zaten karşılaştırıyor. Herkes kendi adıyla bir şey olmak istiyor. İnşallah öyle bir hedefe ben de bir ulaşabilirim. Kendi ismimle, kendi soyadımla inşallah Mesut Özil gibi olurum. İnşallah Allah kısmet ederse de Amil takım için oynayacağız. Ligde ikinciyiz. 6 tane frikik golüm var. Toplamda 8 golüm var, 13 tane asistim var. Trabzonspor'la bir sözleşmeniz olmuş galiba. Problem mi oldu, sorun mu oldu? Trabzon'un her şey yoluna gidiyordu aslında, anlaşmıştık. Sonra henüz Trabzon kulübü kendi takımla anlaşamadı bonservisiyle. Ondan sonra bir tartışmasızlık çıktı menajerimle, onlarla alakalı. Onun için yollarımız ayrıldık maalesef. Olsaydı keşke güzel olurdu ama nasip değilmiş. İnşallah öbür zaman olur. İnşallah olur diyorsunuz. Beşiktaş istiyordu beni bir sene kiralık, Hamburg'a gitmeden önce ama ben Almanya'da kalmak istediğim için buraya tercih ettim. Türkiye için bence daha çok erken, burada kendimi daha yetişmem lazım. Peki, teşekkür ederiz. O zaman Baybursporhaber.com'a buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki, biz de size teşekkür ederiz. Spor hayatınızda başarılar diliyoruz. Hakan artık burada kalamazdı. Kümede kalmayı oynayan Hamburg'dan 15 milyon euro bonservisle Şampiyonlar Ligi seviyesine Leverkusen'e imza attı. Euro 2008 maçlarını arkadaşlarıyla toplanıp camide izliyordu. Galibiyetlerin ardından da bayraklarını alıp sokağa çıkıyorlardı. Almanya genç yaş milli takımlarından teklif aldı ilk olarak. Okulundaki devamsızlıklardan dolayı Almanya alt yaş milli takımlarında oynayamadı. Zaten Hakan için milli takımda tek seçenek vardı. Alman Federasyonu beni çok istiyordu. Buraya gelmeden önce bana çok baskı yaptılar. Benim amacım her zaman A milli takımın için oynamaktı. U16 ve U17'den beri ben milli takım için oynuyorum. O yüzden de ben burada çok kendimi iyi hissediyorum ve hiç Almanya milli takımında oynamak istemediğim için buraya ben kararımı verdim ve burayı tercih ettim. A milli seviyeye geçişinde de Hakan'a baskılar devam etti. Löw, Hansi Flick sürekli görüşmeler yaptı. Hatta Hansi Flick, Hakan keşke bizim için oynasa şeklinde demeçler verdi. Hakan Fatih Terim'in A milli davetiyle şimdilerde 95 kez giydiği A milli formayı ilk kez 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan Dünya Kupası eleme maçında Andorra'ya karşı oynanan ve 5-0 kazanılan maçın son 8 dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna girerek sırtına geçirdi. Ve bana eskiden denildi ki Almanya seçersen daha çok büyük transferlerin olur. İşte ne bileyim daha çok kupalar kazanırsın. Ben dedim hayır. Ben bunu milli takım formasıyla yapmak istiyorum. Bu Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Benim ne kadar Türkiye'yi sevdiğimi, milletime bağlı olduğumu yani bilmelerini istiyorum. Soyunma odasında bile Türk şarkılarını açarım. Yani herkes önceden beni gurbetçi gözüyle bakıyordu bana. Ben ama hiç kendimi öyle hissetmedim. Ben her zaman Türktüm. Avrupa'da yaşasam bile her zaman Türk'üm ve Türk de kaldım yani. Milli takım ve Leverkusen'in gözbebeği Hakan, 2014 Dünya Kupası elemelerinde hayatının en zorlu sınavlarından birini verdi. Takım arkadaşı Ömer Toprak'la kaldığı otel odasına, yine takım arkadaşı Gökhan Töre ve onun bir başka dostu ellerinde silahlarla girdi. Hakan ve Ömer canlarıyla tehdit edildi. Gökhan'ın tanıdığıyla Ömer arasında kız arkadaş husumeti bulunduğu belirtildi. Von denen weg, es ging nicht um mich, auch nicht um Ömer Toprak, es ging um Ömer sein Freund und um Gökhan Töre seine Ex-Freundin. Dünya basınına da yansıyan olay sonrasında Gökhan milli takımdan gönderildi.
futbolcular daha sonraki yıllarda bir araya gelip buzları eritti. 20 yaşında Leverkusen hücumunun beyni Hakan'a verildi. İlk yılında 13 gol, 11 asist yaptı, Golden Boy ödülüne aday gösterildi. Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'la Atletico Madrid'i çeyrek finalde salladılar ama deviremediler. Deplasmanda Vicente Calderon'da maç penaltılara gitti. Takımı adına ilk penaltı vuruşu. Kaçırdı ama daha önemli bir şey vardı. O atmosferde savaş gibi geçen 120 dakika sonunda ilk penaltıda topun başına genç Hakan geçti. Daha sonra Ömer ve Kiznik'te kaçırınca çeyrek finale Atletico Madrid gitti. Avrupa'yı büyüleyen altın çocuğu isteyenler arasına Barcelona ve Manchester United'da girdi. Hakan bir kere rüzgarı arkasına aldı. Diğer yıl Şampiyonlar Ligi grubunda 2 gol, ikisi Barcelona'ya karşı 5 asist yaptı. İngiltere'ye Türk milli takım tarihindeki ilk golü attı. Üst üste iyi giden 2 sezonun ardından Leverkusen'deki 3. yılına 2016-17'ye kariyer zirvesi bir oyunla başladı. Yarı sezonda 7 gol, 7 asist. Artık dev takımlara transferine de kesin gözüyle bakılıyordu. Ta ki Trabzonspor'un Hakan açtığı davadan, futboldan men kararı çıkana kadar. 16 yaşında Karlsruhe'de Bundesliga 2'de oynarken Trabzonspor'la ön protokol imzalamış ve 100.000 euro almıştı Hakan. Karlsruhe ile sözleşmesini uzatınca bu anlaşmanın otomatikman askıya alınacağını düşünüyordu. Trabzonspor dava açtı. Spor Tahkim Mahkemesi 5 yıl sonra 2016'da Hakan'a 4 ay futboldan men cezası verdi. Trabzonspor'un talep ettiği 1 milyon euroya karşın mahkeme, Hakan'ın kulübe 100.000 euro ödemesine hükmetti. Hakan, Türkiye'nin Finlandiya ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında cezası nedeniyle forma giyemedi. Şampiyonlar Ligi'nde yine son 16 turuna yükselen Leverkusen, Hakan'dan mahrum çıktığı maçlarda bir kez daha Atletico Madrid'e elendi. Takımın ligdeki son 15 maçını kaçırmasına, 4 ay futboldan uzak kalmasına rağmen Hakan'a transfer ilgisi devam etti. Almanya'dan havalanan transfer uçağı Milano'ya indi. Dai, benvenuta Hakan. Milan efsanelerinin giydiği 10 numarayı 24 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'na verdi. İtalya'nın katı sert futbolu Hakan için biraz soru işaretiydi. 4 aydır kulüpler bazında forma giymemişti. Hakan'ın belirgin bir fiziksel özelliği yoktu. Kanat için çok süratli değil. Omuz omza da rakibi deviren, pes ettiren, mücadeleci bir oyuncu da değil. Ama kimsede olmayan bir sağ ayak, vizyon, pas becerisi vardı. Herkes acaba ne yapacak diye düşünürken sezona 10 numara pozisyonunda başladı. Ama asıl çıkışı onu sol açığa yerleştiren Gattuso ile yaptı. İlk yılında 45 maça çıkıp 8 gol, 14 asistle oynadı. Hep istikrarlıydı Hakan. 4 gol, 13 asist, 11 gol, 9 asist, 9 gol, 12 asist verip her yıl ortalama 40 maça çıktı. Yıllık 2,5 milyon euro kazanıyordu. Covid döneminde kulüp finansal olarak maliyetleri aşağı çekti. Manchester United, Juventus gibi takımlar da sözleşmesi bitecek Hakan için pusuda bekliyordu. Hakan sözleşme yenileme görüşmelerinde Milan tarafı istekli davranmayınca şehrin bir diğer ekibine, ezeli rakibe, kırmızı yerine maviye, kendisini takımında görmek isteyen Simone Inzaghi'nin Serie A şampiyonu Inter'ine gitti. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! Çalhanoğlu allowed to turn! Numara takımın yıldızında Lautaro Martinez'deydi. Hakan da 10+10'u, 20 numarayı seçti. Yine ilk haftadan ilk 11'e girdi. Inter'le ilk maçında Genoa'ya karşı 1 gol 1 asist kaydetti. İtalya Kupası'nı kazansa da, İtalya Süper Kupası'nı kaldırsa da son haftaya kadar devam eden yarışta şampiyonluk 2 puan farkla Inter'i geçen Milan'a gitti.
Şampiyonluk kutlamalarında bir kesim Hakan'ı nefret simgesi haline getirmek istedi. Onlardan biri de Zlatan İbrahimovic'ti. Milan'dayken yediği içtiği ayrı gitmiyordu Zlatan'la Hakan'ın. Yakın dostlardı. Zlatan eline mikrofon alıp hakaret etmeleri için Milan taraftarına "Hakan'a bir mesajınız var mı?" diye sordu. Dozu yükselten Zlatan, "Duyamıyorum. Hakan'a mesaj gönderin." dedi. İbrahimovic'e bir kelimelik mesaj göndermek istesen cep telefonundan ne göndermek istersin? Hiçbir şey göndermem. Orada oynadığım zaman hep beni arayan, bana mesaj atan, benimle yemek yemeye çıkmak isteyen kişi, benimle motosiklet sürmeye giden kişi. Evet. Bunu yapması yani bence doğru değil. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyor yoksa çünkü kitabı boş olur. İlgi çekmeyi seviyor. O şu an bunlarla yaşıyor zaten. Çünkü hiç katkısı yoktu bu sene. Hiç oynamadı. Ama benim hiç umurumda değil. Ben hiç takmam öyle şeyler yani. Hakan, Inzaghi'nin Inter'indeki ikinci sezonda bir dönüşüm geçirdi. 28 yaşındaydı. Avrupa'nın elit oyun kurucularından biriydi. Yeni biçilen rolü kabul etmeyebilir, en az 5 yıl daha forvetlerin arkasında etkili şutları, frikikleri ve paslarıyla üst düzeyde bir futbol kariyeri sürdürebilirdi. Bu serüveni kabul etti. Inzaghi'nin onu derin oyun kurucu, kimi zaman ön libero gibi oynatacağını öğrendiği gibi yaz tatilini yeni görevini benimsemek için geçirdi. Artık daha çok koşacak, daha çok savaşacak, daha çok mücadele edecekti. Sistem başarı da getirdi. İtalya Kupası Milan karşısında İtalya Süper Kupası Inter müzesine gitti. Hakan'ın başrolde yer aldığı Inter Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı eleyip İstanbul'da Manchester City ile eşleşti. 1-0 City kazansa da Inter'in taktiksel, disiplinli oyunu sezon boyu çok beğenildi. Kafalarında belki o eski Hakan'ı görüyorlar 10 numara olarak. Ki o pozisyonda artık değilim. Hani arkadan oyun kuran, oyunu yöneten bir Hakan var ve mücadele eden bir Hakan var. İkili mücadeleye giren bir Hakan var. Bunlar bende eskiden mesela yoktu. Ben 6 numarayım yani bunu. O pozisyona geçtim. O rolde kendimi hissediyorum, mutluyum. Sorumluluk almayı seviyorum. Toptan kaçmıyorum, hep topu almaya çalışıyorum. Hayatta kazanılması sevgiden daha zor bir değer var. Saygı. Hakan Inter'deki 3. yılında takımın penaltıcısı oldu, 13 ligde toplam 15 gol attı. Inter'le bir şampiyonluk daha yaşadı, takıma 2. yıldızını taktı. Uğruna şarkılar, marşlar yapıldı. Milan efsaneleri Arrigo Sacchi ve Costa Curta, Hakan'a duydukları saygıyı dile getirip Milan'ın onu kaybederek ne kadar büyük bir hata yaptığını anlattı. Hocasının, takım arkadaşlarının, rakiplerinin, hatta Milan taraftarının saygısını kazandı. Hakan'ın orada çok sevildiğini biliyoruz hepimiz. Ama Hakan'ın orada sevilmesi değil olay. Hakan'a oradaki gösterilen saygı açıkçası sevginin önüne geçmiş durumda. Hakan Çağlanoğlu'nun adı kariyerinin belli başlı dönemlerinde Süper Lig'le anıldı. Çünkü Hakan iyi bir Galatasaraylı. Hiç saklamaya da gerek yok. Galatasaraylıyız biz. Milan'da sözleşme bitimi yaklaşırken Galatasaray transferi hiç olmayacak kadar yakındı. Ama o dönem Sarı Kırmızılılar yönetim değişim süreci, maliyetler, Covid derken transfer için birkaç soruşturmanın ötesinde adım atmadı. Prime günlerini geçiren Hakan, mevcut dönemde Türkiye transferi düşünmediğini açıklayınca bazı Sarı Kırmızılılara ukde de yaşattı. Biliyorsun, küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Ben neden Türkiye'ye gitmek istediğimi aslında açıkladım. Bu şartlarda gelmeyi düşünmediğimi söyledim. Yani bunu gayet düşüncemi hani söyledim, paylaşmaya çalıştım ama bizim milletimiz herhalde yanlış anladı. Galatasaraylı taraftarlar ısrarla bir mesaj istiyor. Bir gün buluşur muyuz diye. Bir gün buluşur muyuz? İnşallah buluşacağız bir gün. İnşallah. Daha girişte Hakan'ın aldığı eleştirilerden bahsetmiştik. Avrupa'ya damga vursa da Türkiye'de yeterince iyi performans vermemekle eleştiriliyordu. Ondan her maç frikik golleri, uzaktan şutlar, asistler bekleniyordu. Bu nedenle birçok kez hedef tahtasına konuldu. Şimdi ise Burak Yılmaz sonrası taktığı kaptanlık bandıyla kendisine yeni bir misyon yükledi. Bir zamanların genç yeteneği Hakan Çalhanoğlu artık altın jenerasyonun abi. Geriye döndüğümde çok abilerim vardı. Gördüğüm için biliyorum çünkü nasıl olduğunu. Volkan abi, Tolga abi, kalecilerden bahsediyorum şimdi. Arda abi, Selçuk abi, Burak abi, Emre abi.
Yani onların yanında ben böyle mesela hiç şakalaşamıyordum yani. Yanlarına bile yaklaşamıyordum. Ama saygıdan dolayı tabii. Onlar da çok yardımcı oldu bu kaptanlık yolunda. Ben ama mesela bizim takıma hani şahsen yapamıyorum. Hani ben o değilim çünkü ben daha çok herkes kendini rahat hissetsin istiyorum. Hakan milli takımda kendisini maçlar kazanmaya olduğu kadar genç yıldızları korumaya, onlara sahip çıkmaya da adadı. Dilinde sürekli millilerin genç isimleri var. Her röportajında katıldığı her programda onları anıyor. En çok da kendi yaşadığı haksızlıkları gençlerin yaşamaması için çabalıyor. Büyük oyuncu olduğu zaman eleştiri ister istemez gelecek yani. Bunu Arda abiye de yapıldı zamanında. Emre abiye de yapıldı, Burak abi de yapıldı. Şimdi sıra bana geldi. Alışkanlık haline geldi sanki. Sanki böyle bir normalmiş gibi. İşte o beni üzüyor, anladın mı? Kaptanın görevi daha fazla oluyor hemen hemen. Ben daha çok ortamı kaynaştırmaya çalışıyorum. Ne bileyim hoca bazen izin vermediği günler oluyor. Ben izin almaya çalışıyorum. Arada sırada dönerci çağırıyoruz. Hani bazen bir değişiklik olsun diye havayı değiştirmeye çalışıyorum. Onlar da sağ olsun hiçbir zaman beni kırmadı. Yani benden sonra kimse ona yapılmasın bari. Onu istiyorum ben. Yani. Olmasın artık bu yani. Bu nereye kadar gidecek? Hakan kendisini dünyanın en iyi orta sahası olarak gördüğünü açıkladı. Bu açıklamada bazı kesimler tarafından ego, kendini beğenmişlik olarak yorumlandı. Ama kaptan o sözleri de Türk futbolunun hak ettiği değeri görmesi için kullandı. Doğruya doğru, yanlışa yanlış her şeyi söylüyorsun. Evet. En iyisiyim dedin. Ben o an öyle hissettiğim için söyledim. Beni bilmeyenler de şunu bilsin, ben her zaman hep düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Tabii ki bazıları alınır, bazıları kabul etmez. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geride oluyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Ben de aslında gelecekte olan şimdi Arda gibi, işte Kenan gibi, Semih gibi böyle kendimizi küçümsememek için söyledim bunu. Hani biz de güçlüyüz, bizim de yeteneğimiz var. Hani dışarıya doğru yansıtmak istedim ki biz de varız sinyalini vermek istedim aslında. Benim amacım oydu. Ve ben öyle hissediyorum hala şu an. Bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Hakan Çalhanoğlu aslında seneler önce kendisini tartışmaya kapadı. Çünkü seneler önce bizim ülkemizi seçerekten bu şeyin içinden kendisini çıkardı. Öteki tarafı seçenlere de hayatım boyunca saygım oldu. Ama Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncular çok büyük örnekler. Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncusu orada olması bile gelecek için, o çocuklar için çok büyük bir örnek. Hakan Sinem Çalhanoğlu çifti 3 çocuk dünyaya getirdi. Oğlu Ayaz bir futbol hastası. Kızı Lia ise müzik ve dansa tutkun. Hatta Inter'in şampiyonluk kutlamalarıyla simgeleşecek Made in Romania şarkısının arkasında da Lia var. Düğünde oynadığı Zeybek'ten Hakan'ın dansla arasının iyi olduğunu zaten biliyoruz. Lia da bu şarkıyla yapılan dansları babasına gösterdi. Hakan araştırıp Kalim Brothers'a ulaştı. You know this? No, how is it? Yalli. Yali yali la dum la da da dum la da dum la da Made in Romania la dum la da da dum la da dum la da Made in Romania. Berdan ve Kadir'le yaptıkları dans, arkadaki müzik yaz boyu Inter taraftarının şampiyonluk kutlamalarında çaldı. Hakan aklındakini diline yansıtan, düşündüğünü söyleyen, hatta sivri dili bir adam. Bu özelliği onu olduğu kişi yapıyor. Yeri geldiğinde kameralar önünde teknik direktörünü bile eleştiriyor. Attığı gollerle, oyun değişimiyle, karakteriyle, kararlarıyla, kaptanlığıyla sadece Türk futbolu değil, dünya futbolu için tarihe geçecek bir karakter Hakan. Avrupa dışından, Amerika'dan da, Suudi Arabistan'dan da teklif aldı. Kariyerini öncelediğini söylediği için reddetti. 2 büyük hayali var. Şampiyonlar Ligi zaferi ve milli takımla kupa kaldırmak. Hakan Çalhanoğlu. O mevkiinde dünyanın en iyilerinden biri. İtalya'da yılın orta sahası. Bir Ballon d'Or adayı. Ve Almanya'yı reddedip seçtiği Türkiye'nin kaptanı. Hakan Çalhanoğlu burada, 10 numara her yerde. Şimdi eller havaya. Lamborghini caramba, this is made in Italia. Lifestyle la vida loca. Herkes burada, gel hadi hepsini topla.
Şimdi eller havaya. Allowed to turn, and it's into the top corner. The winner against Arsenal, and a bullet into the top corner from Çalhanoğlu into back on level terms because Meret barely saw it. But that's why they are the Italian champion. When you're in danger. Ma che gol ha fatto! È una supernova! Quella che è partita da destro di Hakan. Burası bizim mahalle. Adres sana bana ne? Herkes burada. Herkes burada. Gel hadi hepsini topla. Şimdi eller havaya. International lady. Dance very crazy. Bugün de benimsin baby. Hakan. El sallayın el. Hadi iyi balık tutmalar gençler. Şu an gördüğünüz gibi balıkçılar kralı. Yaşar kardeşim. Bugün bize balık tutuyor, yardımcı oluyor. Şu an bulunduğumuz yer Bayburt'un Zoru Nehri meşhur. Nokta atışı. Evet. Balıkçı Hakan. Hakan elinden tut çekeyim Hakan. Ha. Yaşar. Muhammed de bizim sağlıkçımız. Yardım ediyor. Vay. Balık Hakan'ı duymuş gelmiş.